Merhaba değerli izleyiciler, Ömer Cantalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün araştırmacı yazar Ahmet Daloğlu ile beraber yine bir araya geldik. Daha doğrusu kendisine ricacı oldum. İstanbul'a geldiğinizde lütfen bir yayın planlayalım dedim. O da bu yoğunluğu içerisinde sağ olsun kırmadılar, yayına iştirak ettiler. Tabii içinden geçmekte olduğumuz günler bazı tarihsel ve teolojik okumaları da mecbur kılmaya başladı. Yani öncesinde daha önceki yıllardan bir hobi mahiyetinde takip ettiğimiz şeyler artık şu an mecburen öğrenmemiz gereken konular noktasına evrildi. Tabii bu konuların en başında gelen mesele de Yahudi tarihi. Yani İsrailoğullarının hem teolojik hem kısmen bazen yerel yerel böyle bir ezoterik okumasına dair Ahmet Daloğlu ile beraber konuşmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Davetiniz için sağ olun. Rica ederim. Ankara nasıldı havalar? Ankara bir soğuyor, tıpkı burası gibi bir ısınıyor ama İstanbul soğuk. Nisan geldi. Nisan'ın onu artık bir şeyi de yok. Yani yağmurlar yağsın gerçi de soğuk havalar tabii ilginç. Yani Mart ayından sonra normalde çıkıyordu. Şey gibi dünyanın böyle içinde bulunduğu o ateşli şeyin tam tersine havalar soğuk şu an. Tabii bugün sizinle konuşmak istediğimiz konu aslında bu Orta Doğu'daki tablonun bir yansıması. Ben bunu çeşitli yayınlarda politik olarak öyle ekonomik yönleriyle vesaire ve bunu tabii çeşitli konuklarımızla irdelemeye çalışıyoruz. Ama bir de bu işin teolojik bir kökü var. Yani İsrailoğulların amacı nedir? Şimdi senelerdir aslında bu konuşulur ama böyle bir hobi mahiyetinde yani böyle bir kulaktan dolma haber gibi işte özellikle komplo teorisyenleri çerçevesinde kalır ve orada biter. Halbuki çok daha derin bir güdü var burada ve bunun için köklere de inmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve en çok burada tartışılan konulardan bir tanesi bu Yahudilerin krallıkları, işte mabetlerin tekrar kuruluşu, yıkılışı vesaire konusu. Oraya gelmeden önce ben şunu merak ediyorum. Tarihte özellikle kutsal metinlerden baktığımızda İsrailoğullarının ilk böyle bir topluluk değil de krallık mahiyetini aldığı zaman ne zaman diyebilirsin mesela? Bu çok önemli. Aslında bu iş Talut'la başlıyor ama onun öncesinde bir şey söyleyeyim. Bir şeyden başlayalım. Bu işin en kritik kırılma noktası İbrahim'e Rabbin görünüp Kildanilerin Ur kentinde yaşayan İbrahim'e bir emir geliyor. Kalk Haran'a git. Ara. Haran'a gidiyor ve sonra Haran'da bir süre yaşadıktan sonra bir emir daha geliyor. Yaşadığın yeri, evini, yurdunu, barkını bırak. Benim sana gösterdiğim yere, benim sana vaat ettiğim topraklara doğru yola çık. Ve İbrahim gerçekten işte yeğeni Lut'u da yanına alarak, eşlerini de alarak kendisine söylenen yere doğru yola çıkıyor. Ve orada Mısır'a gelmesi var. Mısır'ı ziyaretinden sonra ciddi bir Mısır kralının kendisine verdiği develer, askerlerle tekrar yoluna devam etmesi var. Bir rotası var yani. Bir rotası var. Bu rotanın niye böyle olduğunu da çok tartışmış Tevrat anlatıcılar. Yani niye buradan çıktı, tekrar niye buraya geldi, bunun amacı ne? Ve İbrahim'in biz orada bir savaşa falan katıldığını görüyoruz. Bildiğimiz bir komutan aynı zamanda. İbrahim'in mesela bu yönü çok gözden kaçırılır. Öyle değil yani. Tabii orada bir ordu kuruyor, bir orduyla bir yere doğru geliyor, bir misyonu var. Bir misyonla hareket ediyor. Ve o dönemde de yani böyle itilaf, ittifak devletleri gibi ikiye ayrılmış bir yapı var. Yani dünya savaşı yaşanıyor. 4 tane krallıkla 5 tane krallık Sodom, Gomorra krallıklarının karşısında işte Kaderli Ömer gibi 3-4 tane daha büyük krallığın birbirleriyle kıyasıya bir dünya savaşına gireceği bir zaman diliminde tam. Yani büyük bir savaş yaşanacak. Orta dünyada. Orta dünyadan bahsediyoruz. Ciddi bir savaş yaşanacak ve İbrahim de bu hengamenin arasında bir şekilde bir rotada istikamet üzere hareket ediyor. Ve işte Lut da hatta bu Sodom ve Gomorra'ya bir ekip gelip saldırıyor. Lut'u da esir alıyorlar. İbrahim de bunların esir alındığını duyunca yeğenini 313 tane mi 323 tane askeriyle hızlı bir harekat yapıp 313'ü ilginç bu arada. o 313 diye hatırlıyorum. Öyle bir rakam da çok önemlidir. Gidiyor. Mesela askeri bir operasyonla o ekibin içerisinden Lut'u ve o ekibi kurtarıp geliyor. Yani böyle bir savaşçı bir misyonu var. Ha bu işin tabii arka planına baktığımızda o dönemde şimdi bu tabii birazcık böyle şey anlatısı gibi geliyor ama Anunnakilerin Sina Yarımadası'na bir uzay limanı kurduğu
Ve bu uzay limanını Marduk ve taraftarlarının ele geçirmesini engellemek için İbrahim'in oraya gittiğiyle ilgili bir anlatım da var. Bu savaşın niye olduğu çünkü Tevrat tarihinde, Tevrat anlatımında bir rasyonel zemine yaslanmıyor. Ama işin içerisine Anunnakiler dahil edildiğinde ve kendi aralarındaki mücadele dahil edildiğinde oraya gitmesi, orada bir uzay limanı varsa eğer, gerçekten bir uzay limanı kurdularsa ki veriler, oradaki radyasyon, orada Sina Yarımadası'ndaki büyük bir karartı var. Bir nükleer savaşın olduğuyla ilgili anlatımlar var. Sodom ve Gomorra malum orada yok ediliyor. Bir sesle, bir gürültüyle bir anda insanlar böyle ateş gibi olduğu bir anlatım var. Bu dönemin nükleeri. Lut kavminin yok edilmesinde de benzer bir tabloya Aynen, karşılaşıyoruz. aynen. Hatta İşte tam o bunu dönem. bazı Hristiyan teologlar falan resmetmişler yani bildiğiniz bir şey olarak nükleer bir sanki savaşmış gibi. Hatta oradaki anlatı da ilginç. Yani o anlatıya baktığınızda ayetlerde hakikaten bunu yapabilecek şey ne olabilir diye düşünüyorsunuz ve nükleer silah geliyor mesela aklınıza. Yani şey gibi değil, bir volkan patlaması veya işte bir deprem olması falan böyle bir şey değil. Çok başka bir tablo var. O ayetleri hakikaten izleyicilerimiz de dikkatle böyle inceledim mi başka bir tarz olduğunu görüyorlar. Tabii bunu söylediğimizde ama tabii biraz işin spekülatif tarafında da kalmış oluyoruz. Yani Evet. o kadar iç içe girmiş konular ki. Ama teolojiye baktığımız zaman şimdi nasıl hani İslamiyet'e inananların temel motivasyon kaynağı Kur'an. Oradan beslenerek bir dünya okuması yapıyorlar. Şimdi Yahudilerin de bir ellerinde kitap var. Yani bizim inandığımız gibi en az o kadar onlar da bu kitaba inanıyorlar. Ve bu kitapta şunu diyor. Rab İbrahim'e dedi ki şu kaldır kafanı topraklara bak. Ben bu toprakları sana vaat ettim. Bitti. Şimdi bu motivasyon büyük bir motivasyon. Yani inanç motivasyonu girdiğinde ya bu adamlar niye böyle yapıyorlar, neden kan döküyorlar falan. Biz bu açıdan sorgulayabiliriz. Adam da kendi kitabına baktığında bu bize vaat edilmiş yani niye böyle diyorsunuz der. Ve şunu diyor İbrahim'e. Gökyüzüne bak senin soyunu gökyüzündeki yıldızlar kadar yapacağım. Bir şart olacak diyor. 400 yıl bir esaretten sonra bunlar mümkün olacak. Ve gerçekten biz hani İbrahim'in o silsilesine baktığımız zaman işte İshak'tan devam eden Yakup, Yusuf'a gelen, Yusuf'un Mısır'a gitmesi, Mısır'da esir olması, daha sonra oraya kral olması ve İsrailoğullarının orada Yusuf'tan sonra unutularak bir Firavunların hükümdarlığında 400 yıl esaret içerisinde kaldığını görüyoruz. Yani ta İbrahim'e bu iş olmadan önce zaten anlatılmış. Dolayısıyla Musa zamanında da bir Mısır'dan çıkış olayı olduğunu görüyoruz ve kendilerine vaat edilmiş olan topraklara Musa zamanında da giremiyorlar. Bazı günahlarından dolayı falan diye anlatılıyor. Ve Musa'dan sonra Yeşu zamanında vaat edilmiş topraklara giriyorlar. Orada Ameliklerle mücadeleleri var. Girginiz her yerde kadın, çoluk, çocuk, hayvan demeden hepsini öldürün gibi anlatımlar var. Çünkü onlar kendilerini seçilmiş bir ırk, özel bir DNA'ya sahip, özel bir genetik yapıya sahip, insanlardan tırnak içerisinde onlar insana insan olarak bakmıyorlar da kendileri insan, diğerleri de alt bir tür. Goyim başka bir tür olarak baktıkları için o topraklarında kendilerine vaat edildiğini bildiği için o toprakları öyle ya da böyle her şeyle ellerine geçirme motivasyonları var. Ve nitekim geliyorlar orada yerleşik bir hale geliyorlar. İlk dönem hakimler yani peygamberlerin idare ettiği bir dönemken daha sonra Talut'la beraber bir krallık başlıyor. Çok acayip bir döneme giriyor. Evet. Normalde kralları yok. Kralları Samuel peygamberden kendileri gelip talep ediyorlar. Ve Talut'la beraber ilk defa İsrailoğulları bir devlet haline, bir krallık haline geliyor. Bir kabile iken üstelik. Ve gerçekten de Talut'la beraber tabii onun işte vergileri arttırması, askerlik çıkartması, krallığın bela olması falan gibi bir sürü anlatım var. Davut da onun döneminde yaşıyor. Davut'la aralarında da zaman zaman ciddi ihtilaflar oluşuyor. Ama aynı zamanda zaman zaman aynı savaşlara katılıyorlar. Davud'un orada İsrailoğulları malum Filistinlerle savaşırken bir Golyat'la savaşı var. O hikayeyi özellikle mesela sorayım. Şimdi klasik anlatımda Davut'u şöyle resmeder tablo. Davut böyle çelimsiz aslında hatta bazı işte çoban falan da derler. Çok insanların böyle bir kahramanlık addedebileceği bir görüntüye sahip olmayan en azından görüntü bakımından diyelim bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Fakat oradaki o savaşta Davud'un hareketi bütün seyri değiştiriyor. Evet. Şimdi o yüzden buradaki hikayeyi de böyle anlamak bakımından anlatmanızı rica edeceğim. Evet.
Şimdi çok ilginç bir şey var. Bunlar Ela Vadisi denilen bir vadide. Vadiyi şöyle düşünelim. Bu tarafta İsrailoğulları, burada Filistin ordusu konuşlanmış. Ortası boşluk. Yani kim buraya inse otomatikmen böyle mağlup olabilecek pozisyonda. O yüzden iki tarafta böyle duruyor. Günlerce böyle küçük çatışmalar oluyor ama bir türlü savaş seyrini bulmuyor. Ve orada işte Kur'an'da Calut diye geçen, Tevrat'ta Golyat diye geçen bir karakter var. Dev bir karakter. O bir meydan okuması var. Diyor O ki evi de speküle edebiliriz muhtemelen. tabii bir de onun bak başka bir tarafını da anlatacağım size. Şimdi o dev meydan okuyor. Diyor ki yok mu diyor içinizde diyor bana meydan okuyacak gelsin diyor savaşalım. Kimse tabii İsrailoğullarından hiç gidip onunla savaşmaya cesaret edemiyor. Davut da o dönemde işte çobanlık yapıyor. Çobanlık yaparken geliyor o dönemde de kardeşleri, abileri işte savaştakilere yemek falan taşıyor. Tabii bunun böyle meydan okumasını duyunca kimse de çıkmıyor. Diyor ki ben bunun karşısına çıkarım diyor. Şimdi Talip diyor ki ya bu diyor bak tecrübeli bir komutan, tecrübeli bir asker. Senin bir tecrüben yok. Sen nasıl çıkıp bununla savaşacaksın? Bu diyor bizim diyor Tanrımıza hakaret ediyor. Yani bu sünnetsiz diyor bizim Tanrımıza nasıl hakaret eder? Böyle ciddi bir tepkisi falan var orada. Çok böyle sembolik ifadeler başlıyor ondan sonra. Diyor ki Talut bak o zaman sen zırhlarını giy. Al benim zırhlarımı giy hatta benim zırhımla zırhlan. Yani benim zırhımla zırhlan şu anlama bile gelir yani. Benim ortaya koyduğum stratejilere göre hareket edeceksen geç savaşlar. Neyse önce Talut'un gerçekten de zırhlarını giyiyor. Ama bakıyor ki hareket edemiyor. Ben diyor bununla gidip bununla savaşamam. Ben bu zırhları bir çıkartayım üstümden. Çünkü diyor ben şu konuda tecrübeliyim. Ben koyunları otlatırken saldıran aslanlara, işte ne bileyim vahşi hayvanlara karşı sapanımla müdahale ederek onları yok etmeye tecrübeliyim. Pratiğim atayım. Bunlarla ben öyle hareket edemem der. Atıcı yani. Atıcı. Ve iyi isabet ettiriyor. Attığını vuran bir atıcı. Teknik olarak ama karşı taraftaki anlatıma baktığımız zaman bu Calut dev bir karakter olmasına rağmen mesela bazı problemleri görüyoruz anlatımda. Calut'u mesela meydana indirmek için 2 tane asker devreye giriyor. Biliyorsun, devasa bir devsin. Tık 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 inersin değil mi yani? Ondan sonra Davut kendisine doğru gelirken elinde oklar görüyor. Halbuki elinde oklar yok. İşte diyor gel diyor sen benim tam karşıma gel de sana dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim. Seni mahvedip köpeklere yem yapacağım diyor. İyice yanına gelmesini istiyor. Uzağı göremiyor. Şimdi tıpta şöyle akromegali denilen bir hastalık var. Akromegalide orantısız şekilde vücut büyüyor ve bu hastalarda da hareket kabiliyetlerinde birileri destek olmadan hareketleri zorlaşıyor. Aynı zamanda uzağı görme ile ilgili problemleri var. Yakın savaşçı var. Hani aslında Calut'un üstün gibi görünen özellikleri onun üstünlüğü olmuyor. Ve Davut'un zayıf gibi görünen özellikleri de onun zayıflığı olmuyor. Ve ona doğru giderken sapanını alıyor. Bu sapan böyle şu atılan sapan değil. Şöyle çevrilip yani taşı bağlıyor. O taşı çevirerek atıyor. Ve Ela Vadisi'ndeki taşlar böyle sülfür bazlı taşlarmış. O taşlar da böyle iyi çevrilip atıldığında neredeyse bir mermi etkisi yapacak taşlar. Belki sivri falan. Sivri olması, işte ondaki o bazı kimyasal özellikler vesaire. Netice itibariyle gerçekten böyle o sapanını çevirip attığında tam alnından vuruyor ve yere devriliyor. Sonra da gidip onun kılıcını alarak kafasını kesip Calut'u ortadan kaldırıyor. Bunun tabi bir sürü sembol. Bu Davud'un kılıcı ondan aldığı kılıçtı. Tabii aynen ya zaten Davut'un kılıcı yok aslında. Evet. Davut'un kılıcı o kılıç. Bu arada o bilgiyi de verelim. Davud'un kılıcı ve kitabesi Topkapı Sarayı Evet. Müzesi'nde. Orada gidip ziyaret edebilirsiniz. Tabii onunla ilgili de tartışmalar çıktı bir ara. O üzerindeki semboller falan. Bir sürü ilginç sembol var. Bir kılıcın üzerine bu kadar sembol niçin işlenir? Neden o işaretleri bırakılmış? Bunu ayrı bir program yapalım bence. Yapamaz. Orada Mehdiyet'le alakalı anlatılan bir tablo da var. Bu çok başlı başına bir konu yani hakikaten önemli bir durum. Hem rakamsal ifadeler var hem sembolik bazı gemi figürleri falan olduğunu görüyoruz orada. Günün sonunda Davut bu başarılarından sonra tabii halkın gözünde prestij artmaya başlıyor. Calut'u da yenmiş. Talut'un da prestiji azalmaya başlıyor. Ve bazı yerlerde kendi kafasına göre hareket etmeye başlayınca Rab ondan krallığı alıyor. Fakat da Talut vermiyor krallığı. Yani alınmış olmasına rağmen vermiyor. Ve Davut'a veriliyor krallık. Ama işte Davut sürgüne gönderiliyor, kaçıyor. İşte Talut buna bir iki defa yapmaya çalışıyor, suikast yapmaya çalışıyor. Hakikaten çok ciddi kıskançlığı var orada. Ciddi bir kıskançlığı var. O da o dönemin başka bir devletine sığınıyor.
Daha sonra Filistinlerle bir mücadelede Talut öldürülüyor. Hatta intihar mı etti, öldürüldü mü falan gibi anlatımlar var. Davut daha sonra gelip krallığı kuruyor. Yani aslında İsrailoğullarının kabile hayatından krallık hayatına geçmesi Talut'la daha sistemli bir krallık, daha güçlü bir krallık haline gelmeleri de Davut'la başlayan bir süreç. Davut da aynı zamanda ahit sandığını Kudüs'e getiriyor. Ahit sandığı o güne kadar hep böyle taşına gelmiş. Onu alıyor, oraya getiriyor ve amacı aslında Rabbin adına bir mescit yapmak, bir mabet yapmak. Fakat Peygamber Natan'dı yanlış hatırlamıyorsam, o diyor ki sen çok savaşları düzenledin, çok insan öldürdün, elin kanlı. Sen yapamayacaksın bu mescidi ama senin oğlun Süleyman yapacak der. Ve çok ilginç, ona yani Davud'a yapacağı mescitle ilgili tanvit verilir, tanvit. Tanvit şey gibi de böyle mimari planın bir ötesi. Yani sanki arttırılmış gerçeklikle adama, bakın işte teknolojik düşünmek lazım. O mescidin nasıl olacağı ile ilgili bütün ölçüler, bütün detaylar böyle küçük bir hem numunesi verilmiş hem tanviti verilmiş. Tanvit işte günümüze çevirsek mimari planların arttırılmış gerçeklikle birebir önüne konulmuş hali demek. Belki 3 boyutlu planlama Evet. gibi böyle biraz. Ve Süleyman'ı da çağırıyor nitekim. Diyor ki bak bu tanvit mescit aynen böyle yapılacak. Bu ölçülerde yapılacak. Hassas bir ölçüyle yapılıyor çünkü. Ona veriyor ve gerçekten de mescidi yapmak Süleyman'a nasip oluyor. Ama orada zaten bir platform var. Yani oraya mescit, mabet tepesi deniyor zaten. O tepede büyük bir platform var. Şimdi oraya geleceğim tekrar. Evet. Mescidin oradaki önemine de geleceğim aslında. Yani yüzyıllardır tartışılan bu mescid, mabet niye bu kadar gündemde sürekli kalıyor? Yıkıldı mı, yıkılacak mı, yenisi mi kurulacak falan böyle yüzyıllardır tartışılıyor yani. Böyle bir tablo var. Hatta Osmanlı döneminde bile sürekli kavgalara konu olmuştur. Yani işte Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar arasında daha çok Yahudi ve Hristiyanlar arasında olmuştur o dönem. Şimdi şu şeye bir geri dönmek istiyorum. Yahudilerin, İsrailoğullarının kendilerini özel bir ırk olarak adlandırılması konusuna. Çünkü bu hangi inanıştan öte geliyor? Yani nereden böyle bir düşünceye kapılıyorlar? Bunu aslında biz Kur'an'da bile görürüz. Adem'i, Nuh'u, İbrahim'i ve İmran ailesini seçtik. Ya zaten aynı ekip göndermiş bu Kur'an'ı. Tevrat'ı. Şimdi biz bazen ayetleri okuduğumuzda öyle ayetler var ki bunları konuşmaya bile korkarız. Kur'an'da bazı ayetler var. Ben şimdi burada söyleyeyim. Aman bu konuya girmeyelim falan deriz. Yani. Aman bu konuya Yani, aman yazıyor. Yani ayet yazıyor. Biz bu İsrailoğullarını üstün kıldık diyor. Ya üstün kılma meselesini daha teknolojik, daha bilimsel düşündüğümüzde bu işi Sümer tabletleriyle de ele alıp bağladığımızda Tevrat'ı da harç yaptığımızda bir genetik müdahale olduğunu görüyoruz zaten. Ya Adem'e isimlerin öğretilmesi demek ne demek? Bir genetik müdahale yapılmış. Ya bunları böyle okumamız lazım. Adem'e bir genetik müdahale yapılmış. Bu genetik müdahale tarihin zaman zaman değişik zamanlarında yapılmış. Ve İbrahim özelinde bir soy yaratılıyor. İbrahim'in üzerinde bir soy yaratılıyor gerçekten de. İshak'la devam eden İsrailoğulları diye anılan Yakup'la beraber bu nesilden nesile aktarılan anneden gelen bir soyun ısrarla korunması üzerine kurulmuş bir yapı var. Bunu Kur'an'la yalanlamıyor ki zaten. Orada da aslında söylüyor. Yani söylüyor biz sizi belli nedenlerden dolayı alemlere üstün kıldık diyor İsrailoğlu. Şimdi bak bu da ilginç. Yani niye o soya yönelik böyle bir çalışma yapılmış? Eğer işte dediğiniz gibi bir genetik müdahale yapıldı. Genetik müdahale yapıldı yapılmasından da öte aslında bu. Özel bir soy olarak belirlenmiş olmaları bile başlı başına bu konuyu tartışmaya yeterli. Burada aslında şöyle düşünün yani bir kadir mutlak yaratıcının böyle özel bir soy yaratayım ve bunu yapayım gibi bir planının olduğunu da düşünmememiz gerekir. Orada tabii kadri mutlak ve şey ayrımına da Yani işte karşımıza bizim zaten bir kozmik hiyerarşi modeli çıkıyor. Yani bir yönetim sistemi var. Evrenleri kapsayan, uzay zamanı kapsayan, uzay zamanının içerisinde kararlar alan, tıpkı bugün insanların karar alması gibi bir şey bu. Bu yöneticilerden bazıları yeni insan türleri yaratma, yeni klonlar meydana getirme gibi, evreni kolonize etme gibi bir plan yapmışlar. Ve bu planı uyguluyorlar. Bu planı uygularken de dünya üzerinde, Adem üzerinden bir nesil yaratılıyor. Bu neslin içerisinden de bazıları seçiliyor. Yani bazı insanlar mesela niye sanata yatkın? Bazı insanlar neden fiziğe daha yatkın? Adam 13 yaşında profesör oluyor, matematiğe yatkın. Nasıl oluyor ya bunlar?
Ya bir müdahale olmadan, bilgi aktarılmadan dağılmış. yok yani. Zaten biz verdik diyor değil mi? Yani biz veriyoruz, biz yapıyoruz. Ya biz Rönesans tablolarının tamamına bakalım. Ya bu adamlar bunu hayalinde mi uydurdu? Bilginin böyle UFO'larla insanlara böyle ışın yoluyla, frekans yoluyla beyinlerine aktarıldığıyla ilgili yüzlerce tablo görürüz. O tabloları çok önümüze sunmuyorlar ama genellikle böyle klişeleşmiş bazı tablolar var. Halbuki o dönem hakikaten yüzlerce böyle eser var ortaya konmuş. Bizim gördüğümüz belki var ya hakikaten Rönesans tablosu dediğinde bugün sanatçılara bile söylesen 10-15 tanesini biliyordur bilmiyordur. Yani onun gerisindeki mesela çok daha amatör çalışmaları var. Onlar da mesela çok önümüzde değil. Mesela Paulo Veronese diye bir adam var. Bunun mesela İsa'nın düğününe, Kanada düğününe Kanuni Sultan Süleyman'ı getirdiği bir tablosu var. Sokullu Mehmet Paşa geliyor. Yani aslında yok bunlar. Yani tabii o dönemle bu dönem aynı mı? Yani İsa sıfır. Kanuni ne zaman? Adam bir sürrealist bir şey ortaya koyuyor. Yani diyor ki bir tablo yapmış. Yani Paulo Veronesa'nın Kanada düğün şeyi diye yazın Google'a görürsünüz. Kanuni var. Dönemin değişik yerlerinden gelen insanlar var. İşte şarabın kanın şaraba döndürülmesi anlatısı var. Orada kuzunun kurban edilmesi var. Her şeyi o tablonun içerisinde resmetmiş. Ama bir taraftan da yine söylüyorum. UFO'ların olduğu, uzaylıların olduğu, Bakire Meryem'e müdahalenin edildiği, işte İsa'nın doğduğu bir sürü bunlara yabancı değil. Duymuş bu adamlar ve bunları resmetmişler. Şimdi o açıdan ya kozmik bir yapılanmanın olduğunu biz Kur'an'da görüyoruz. Bu müdahalenin en barizinin ve en basitinin peygamber seçmek olduğunu görüyoruz. Değil mi? Mesela Kur'an'da görsek biz peygamber gönderdik diyor. Demek ki bir grup var karar veriyor. Şunları peygamber yapalım. Bunu yapanlar aynı zamanda o dönem için belli konulardan dolayı, belli hassasiyetlerden dolayı oluşmuş bir melez ırkın üzerinden dönen bir dünya üzerindeki satranç hamlesinden dolayı o melez ırka hem Rab sisteminin hem iblis sisteminin kendi tarafına çekmeyle ilgili müdahalelerinin olduğunu görüyoruz. Ya Kur'an'da İsra suresi var. İsra suresinde kitapta şurada bakın ayeti de açayım. Diyor ki biz kitapta İsrailoğullarına yeryüzünde muhakkak 2 defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Şimdi bu kitap hangi kitap? Şimdi bunu Tevrat parantez içerisinde Tevrat diye yazıyorlar. Çünkü niye? Ne zaman bu adamlar devlet kurdu? İşte Talut'ta kuruldu. Nebukadnezar yıktı. 48'de de İsrail kuruldu. Demek ki 2 devlet bu devlet. Peki bu kitap Kur'ansa Kur'an'dan sonra 2 tane büyük yapı kurup o 2 tane yapının tekrar bozulacağını anlamamız gerekir bu durumda. Yani bizim o yüzden hani bu ilahi metinleri okurken ne geçmişteki illa geçmişi anlatan kitaplar olarak okumamıza da gerek yok. Kur'an'da geleceğe dair çok ciddi Tevrat'ta da var, İncil'de de var. Yani açalım vahiy bölümünü bir sürü geleceğe dair kehanet görürüz. Daniel kitabını açalım bir sürü geleceğe dair kehanet görürüz. Kur'an açalım her tarafında geleceğe dair kehanet görürüz. Hani şuraya toplayacak olursak şöyle. Hem tramvayı görmek hem seçilmişliği anlamak lazım. Ya size sürekli seçilmişsiniz denilen bir kitaplar geliyor. Kur'an'da da dahil. Ve siz şunu yaşıyorsunuz. Süleyman öldükten sonra devlet 2'ye ayrılıyor. Kuzey ve güney diye. Kuzeyi 10 kabile kuruyor. İsrail Krallığı. Aşağıda da Yahuda Krallığı var. Bunu geliyor yukarıdakini Asurlular 722 yılında yıkıyor. Ve bu 10 kayıp kabile yok. Ortada kayboluyor bunlar. Hala İsrailliler bu 10 kayıp kabilenin bir gün çıkıp geleceğine inanır. Öbür tarafta da Yahuda oğulları ve Benyamin oğulları Kudüs merkezli devleti kuruyorlar. Orada kalıyor. Onları da Nebukadnezar gelip yıkıyor. Ve Babil'e sürgüne gönderiyor. Bunlar uzun yıllar orada Babil'de sürgünde kalıyorlar. Nebukadnezar tapınakları yıkılmış. Bu adamlar tapınağa çok önem veriyorlar. Büyük bir travma. Nebukadnezar'da da her ne zaman Nebukadnezar konusu geçse aklıma Matrix'teki Morpheus'un gemisi geliyor. Siyon şehri, Nebukadnezar, Siyon'un robotlarla mücadelesi. Ya adam almış zaten o hikayeyi yani Tevrat hikayesini filme çevirmiş yani anlatalım. Anlatıyor çok mükemmel. Şimdi Tramvayı şuradan bağlayalım. Sen tabii tabii. abi. Ve o devlet de yıkıldıktan sonra bunlar Pers kralı Kiros, Büyük Kiros bunları Babil sürgününden alıyor. Perslerle İsrailoğullarının arasının ne kadar iyi olduğunu görmek lazım. Yani biz meydanda yapılan bir savaşta taraf tutma zorunluluğu duyuyoruz. A tarafı mı, B tarafı mı? Küreselciler mi, ulusalcılar mı? İşte
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Real Madrid mi Barcelona mı? Ya hepsinin sahibi aynıysa yani birisinin kaybetmesi sahibi için bir şey ifade etmez ki. Tabii o mantıkla baktığımızda o bakış Ne açısı. oluyor biliyor musun? Çok kritik nokta şurada başlıyor. Büyük adamların kafasındaki travmayı görmek için. Babil'den sonra geldikten sonra tekrar tamam kendi mabetlerini kuruyorlar ama bu adamlar bir daha devlet kuramıyorlar. Ne zaman? Arada bir devlet var. Makabi Hanedanlığı. İşte büyük şeyden sonra Perslerden sonra orayı Yunanlılar gelip alıyor. İskender'in askerlerinden Seleukoslara isyan ediyorlar. Seleukoslara isyan edenler Makabi Hanedanlığı. Bunlar da zaten kral soyu değil ama bir Haşmoneim devleti denilen kısa süreli 100 yıllık bir devlet kuruyorlar. Sonra zaten Roma geliyor ve bitiriyor. O adamlar binlerce yıldır bu heriflerin devleti yok. Yani şöyle düşün. Seçilmiş halksın. Önemli bir toprak parçanın sana vaat edildiğini düşünüyorsun. Mescidin senin için her şeyden daha önemli ve devlet olacağını düşünüyorsun ve binlerce yıldır ortada devletin yok. Ne zamana kadar? 1948 yılına gelinceye kadar. 2000 yıl devletsiz yaşamış bu adamlar. Şimdi elde ettikleri kazanımların ne kadar zor olduğunu, bir sürü bunlar soykırıma da uğramış. Tabii Avrupa'nın Batı'nın çeşitli bölgelerinde vesaire. Yani diasporadaki Yahudiler yani tamam Alman Nazilerin yaptığı bir sürü speküle edebiliriz ama neticede öldürülmüş bir, değil mi? Katliama uğramış bir Yahudi ırkı da var. Ve bu adamlar bu travmaların birleşiminde bir şey yakalıyorlar. Bir şey yapıyorlar. Bütün bir yerde devlet kurmak yerine dünyanın her tarafında lobiyle, finansla, sanatla, siyasetle yeni bir dünya dizaynı ortaya O koyuyor. zaman şuraya çıkıyor hocam. Şimdi biz krallığı bir devlet olarak sürekli addediyoruz ama şimdi dünyanın her yerinde böyle bir sistem kurdukları için yani çeşitli lobi faaliyetleriyle falan siyasetçileri belirleyen işte büyük işletmelerin sahiplik yapısında falan o zaman bu şuraya da çıkıyor. Acaba birinci imparatorluğu zaten kurdular mı? Yani Ya da kurulmak üzere. Yani artık şu aşamayla kurulur. Bir kere bu adamların vaat edilmiş topraklarını belli bir içi Fırat, işte Fırat Dicle nehirler arası gibi düşünmek büyük bir hata. Bu yansıtılmış olan hata. Bu adamlar dünya Siyonist mantıklıdır yani. Dünya vaat edilmiş topraklardır onlar için. Hatta sadece dünya değil, Sirius'ta vaat edilmiş topraklardır. o Sirius'a girdi mi Türklerle kesin karşılaşırlar. Karşılaşılır. Zaten hep böyle tarihin hiçbir bölümünde de karşılaşmamışlar. O da çok enteresan. Ama günün sonunda dünya onlar için bir vaat edilmiş topraklardır. Ve bunun için bazı şeylere ihtiyaç var. Yani nasıl ki mesela Türkiye'de bazı şeylerin değişebilmesi için anayasanın değişmesi lazım. Değil mi? Birçok şey değişir ama anayasa değişmeden bazı hamleler yapılamıyor değil mi? Dünyada da bu adamların tam mutlak hakimiyet sağlayabilmeleri için bazı şeylerin değişmesi lazım. Mesela ulus devletlerin finansal argüman üretme kapasitelerinin ellerinden alınması lazım. Yani tek dünya devleti için tek bir paraya, tek bir vergi sistemine, tek bir inanca sahip olması lazım. Bunun en önemli ayağı finans da bugünkü yaşanan bu işte Hürmüz krizi, petrol krizi bilmem ne falan filan orada 3000 insan ölmüş, orada 300 bin insan. Bu adamlar için bunlar rakam sadece. Sadece bir istatistik oldu. Eğer önlerindeki birkaç engeli bu olayların üzerine aşacaklarsa ki öyle görünüyor aşacaklar. O zaman finansal sistemin değiştiği evreye doğru girdik demektir ve önlerinde tek bir engel kalmış oluyor. Finansal sistemi global tek bir para sistemi haline getirmek. Şimdi sen olayın teolojik boyutuyla böyle bir çıkarımda bulunuyorsun. Ben de politik ve iktisadi okumasıyla ben de diyorum ki evet hakikaten böyle bir ajanda var. Zaten bütün ulus devletleri bu dijital para noktasında bir hareketlenme yaptılar. Hatta Türkiye'de mesela bu son aşamasına geldi artık. Ve ulus devletlere burada aslında bir tavşan havuç şeyi yapıyorlar. Şimdi ulus devletleri bu noktada kullanma taktikleri diyorlar ki arkadaş dijital paraya geçersek sen vatandaşlarını çok daha rahat tahakküm altına alabilirsin. Neden? Çünkü nakit para gibi bir gayri resmi şey yapılabilecek, idare edilebilecek bir tablo yok ortada yani. En büyük Tabii özgürlük ki gidiyor. en büyük özgürlük gidiyor. Şimdi benim cebimde nakit param varsa ben özgürüm demektir bu. Yani kısmi de olsa en azından. Fakat dijital paraya geçtiğiniz andan itibaren ne yapacaksınız? Markete gidiyorsunuz dijital para, patronunuz maaş yatırıyor dijital para, her şey dijital para üzerinden. Mutlak kontrol. Ve tabii mutlakiyet yani tam bir mutlakiyet. Bu tabii diğer yapay zeka teknolojileriyle beraber vesaire de değerlendirildiğinde aslında bambaşka bir noktaya gidiyor. Yani
insanlık tarihinin gördüğü en büyük panoptikonun yaşanmasına çok az kaldı. Aynen. Bu işin artık kaçışı yok. Abi böyle gürül gürül akan bir nehir gibi. Ama ulus devletler orada çok yanılıyor tabii. Halkların üzerinde bu tahakkümü kurmaya başladıklarında onlara bir kurtarıcı gelecek. O kurtarıcı da işte sizin söylediğiniz o tek dünya parası. Tek dünya dijital parası. Bambaşka bir tartışma noktasına gidiyor tabii. Bu Tabii şimdi buradaki mesela hani günümüzde bu yaşanan olayları da böyle değerlendirdiğimizde işte İran, Amerika güç mü kaybediyor? İşte küreselciler ne istiyor? Ulus devletler ne istiyor? Öbür taraftan dünyada farklı farklı enerji transferiyle ilgili alternatif yol projelerinin yapıldığını görüyoruz. Ya bugün yani Hindistan, İsrail, İran anlaştığı yol enerji taşıma projeleri var. Öbür taraftan Amerika'nın işte ben bütün Amerika kıtasını ele alacağım. Burayı istiyorum. Kanada 51. İşte ne bileyim öbürü 52. Yani Grönland istiyorum, onu istiyorum. Yani adam bütün Amerika kıtasına istediği bir yapılanma kurmaya çalışıyor. Öbür taraftan Çin'in ortaya koyduğu başka bir strateji var. Yarın öbür gün Amerika ile Çin anlaşıp Rusya'ya meydan okusalar hiç şaşırmamak lazım. beni artık şaşırtacak bir şey yok ya. Yani zannetmiyorum izleyicilerimizde olsun. Hani hep sorduğum bir soru var. Yarın şu olsa şaşırırım dediğiniz bir şey var mı? Hakikaten mesela soralım, yorumlarda da izleyicilerimiz cevap Evet. versinler. Yarın şu olursa şaşırırım. Ben iddia ediyorum. Uzaylılar gelsin bugün. Tokalaşsın sizinle böyle gözünüze bakarak. Ona bile şaşırmazsınız. Ben sadece şurada şuna bence çok dikkat kesilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bizim önümüze sunulan şeyleri ilk sunulduğu şekilde görmemek lazım. Mesela İspanya bugün ne yapıyor? Değil mi? İsrail'e karşı bir duruş sergiliyor. Evet. Hükümetin başındaki adam. İspanya Medeniyetler İttifakı projesinin ikinci başkanıdır. Yani biri Türkiye'dir, biri İspanya'dır. Çok tartışıldı o dönem, hatırlıyorum. Şimdi bunu görmeden yani ya zaten kendi muhalefetini bile kendi yaratan tıpkı her ülkede olduğu gibi. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi, tıpkı Amerika'da olduğu gibi. Yani Trump küresel elitlerin içerisinden çıkıp bugün ulusalcıyım diye gezen bir adam yani. O da zaten şaşırtıcı bir durum. Yani bakıldığında. Aynen yani şunu demek istiyorum. Aynı aklın önümüze sunduğu vay be İspanya bu açıklamayı yaptı helal olsun adama dememize gerek yok. Ona o açıklamayı yaptırtan da ki dediğim gibi herifi zaten Medeniyetler İttifakı denilen projenin eş başkanı yapmışlar. Yani aynı şey Türkiye ile ikisini yapmışlar yani. O açıdan bu önümüze sunulan ilk anlatımların hiçbirisine itibar etmemek gerektiğini düşünüyorum. Tabii burada bambaşka bir tablo evre. Şöyle bir şey var. Mesela 50'lerde 60'larda falan CIA'nin yaptığı bazı operasyonlar var. Bunlar mesela yayınlandı falan, artık gizliliği kalmadı. Bir sendika var mesela, bir işçi sendikası. Hakikaten işçilerin hakkını savunuyor falan, böyle bir çaba içerisinde. CIA ve bu adam öyle bir sistem kurmuş ki hemen onun karşısına bir işçi sendikası daha kurduruyor. Tamam mı? Onun başındaki de böyle solcu bir adam falan filan bilmem ne. Arkadaş bir bakıyorsun işçileri böldün. İşçileri böldükten sonra bir de bunların tartışmasına olay geliyor. İşte o onu ajan ilan ediyor, o onu ajan ilan ediyor falan. İşçilerin hakları gitti yani. Bütün ortada olay değişti. Sonra devrebiliyorsa diğer sendikanın başındakine de kendi adımını geçiriyor. Abi bakıyorsun o sendikada onun, o sendikada onun. Derneklerde aynı şeyi yaptılar. Medya organlarında, gazetelerde aynı şeyi yaptılar. Yani bir sağ taraf ideolojiye sahip bir gazeteyle sol ideolojiye sahip bir gazetenin aynı sahiplik yapısında olabildiğini düşünebiliyor musunuz şu an? Böyle. İşte senin söylediğin şu noktada o yüzden önemsedim. Bunun çok daha büyük global ölçekli bir versiyonundan aslında sen bahsediyorsun. Evet, evet. Yani diyorsun ki aslında buna karşı çıkanlar ve bunu destekleyenler aynı eller tarafından yönetiliyor olabilir. Çünkü halkları idare etmek zordur. Evet. Halkın gücü ortaya çıktığında krallar kaçacak yer arar. Evet. Yani düşünsene adam diyelim ki bir imparator, zaten imparatorlukların, diktatör sistemlerinin demokrasi kisvesine bürünmesi bu yüzden olmuş. Adamlar demişler ki lan günün birinde benim diktatör olduğumu anladığında ve bu halk komple ayaklandığında benim yapacak bir şeyim kalmaz. Ama halka kendimi seçtirtirsem beni sen seçtin. Aynen. O yüzden diyorlar ya seçilmişleri seçiyoruz olayı. Hakikaten öyle yani. Şimdi bugünkü de seçim sisteminden tutun demokrasi anlayışına kadar falan her şey aslında çok ilkel bir noktada. Maalesef. Şimdi bu arada sadece bu coğrafyadaki ülkelere falan özgü bir durum değil. Batı'da da aynı şekilde. Yani. İşte koca Amerika'yı görüyoruz işte bir tane adam yani ister bilerek yaptırtılıyor olsun, ister kendi manyaklığıyla konuşuyor olsun, ister zaten o bir planın parçası olsun. Yani Amerika'da şimdi böyle bu boş bir devlet gibi Trump şöyle yaptı, böyle yaptı falan. Bu arkada CIA var, Pentagon'u var, bir sürü yapay zeka teknolojileri var. Bütün dünyayı dinledikleri araçlar var. Şuradaki telefonla bile.
Ya bu adamların böyle bu hareketlerini de hata yaptı, kaybetti falan gibi direkt yorumlamak bile hata. Yani Hürmüz Boğazı'na bir tane nükleer atsalar, Çin petrol ihtiyacının %60'ını Hürmüz Boğazı'ndan alıyor. Hürmüz Boğazı patladığında o ülkelerin %50'si, 60'ı, 70'i buradan alıyor. Başka kim kalıyor? Venezuela ve Amerika kalıyor petrol gönderebilecek. Venezuela kimde şimdi? Amerika Birleşik. Amerika'da zaten var. Peki Çin kimden alacak? Sen o zaman olayların buraya evrilebileceğini mi? Ya evrilebileceğini düşünmüyorum da. Ya bir açıdan da böyle okuduğumuzda o zaman yani Trump oraya 2 tane daha gerçekten nükleer atsa ve Hürmüz yıllarca kullanılamayacak hale gelse, alternatif koridorlar oluşturuluncaya kadar Asya'daki ülkeler petrolünü nasıl alacak? O zaman Trump mı kazanacak? Ya bu çok acayip bir konu tabii. Yani biraz siyasi, iktisadi tarafa da geçiyoruz. Biraz speküle ediyoruz ama şu acayip. Ben bir medya profesyoneli olarak şunu biliyorum. Medyaya bir şeyleri bazı isimler sunmaya başladıysa bunun 2 anlamı vardır. Ya regula yapıyordur ya da nabız yokluyordur. Şimdi bu taktik nükleer bombalar, işte o mikro nükleer bombalar dedikleri konunun son aylarda bu kadar yoğun konuşuluyor olması da bana çok manidar geliyor. Yani iki uçtan biri, bunun ortası yok kesinlikle. Hakikaten ya nabız yoklanıyor, alıştırılıyor insan zihni buna. Yarın bir gün o da olursa şaşırmayız noktasına geliyoruz. Çünkü insan Hatta tepkisi... psikolojide hadi olsun da bir Tabii. ne olacaksa bir tabii. bakalım Yani geliyoruz insan yani. tepkisi zaman içerisinde düşüyor. Bununla ilgili böyle çok uç örnekler, acayip şeyler var. Tezler, teoriler, istatistikler yayınlandı bununla ilgili. Mesela tecavüz vakaları değil mi? İnsanlığın en iğrenç suçlarından birisi ve de çok büyük tepki alan şeylerden birisi. Ya çalışma yapmışlar. Tecavüz haberi ne kadar sık verilirse insanların tepki eşiği o kadar düşüyor. Evet. Çünkü ilk başta görüyor böyle çıldırıyor, ulan vay şöyle böyle falan filan. Abi ikinci, üçüncü, beşinci, 10'uncu artık tepki eşiği düşmeye başlıyor. Sıradanlaşıyor. Bravo. Sıradanlaştırıyor. İşte bu söylediğimiz o taktik nükleer bomba olayında da şimdi senin söylediğinden yola çıkarak böyle bir düşünce geldi aklıma. Hakikaten böyle bir şey de deneniyor olabilir mi acaba? Olabilir, mümkün yani mümkün. Ya haritalar değişiyor. Dünyada şu anda haritalar değişiyor. Dünyada şu anda paradigma değişiyor. Ekonomi, finans, siyaset, ulus devletlerin yapıları, insanların, halkların, vatandaşların kültürel yapıları değişiyor. Bu büyük bir dönüşüm. Yani aynı zamanda bunun gerçekten takvimine baktığımız zaman da balık çağından kova çağına doğru bir geçişin de arifesindeyiz biz. Ve bu çağ geçişlerinde, bu 2160 yıllık döngülerde de gerçekten önemli kırılmalar olmuş. Biz tam o eşiğe doğru da geldik. Yani şu anlatımların hepsi sembolik. Musa'nın işte Hızır'la buluşması Tabii ki çok açık. ve iki denizin birleştiği yerde buluşması. Yani balık İsa yani baktığın zaman yani Yahudiler ve Hristiyanlar mı oluyor acaba? İslam da bu coğrafyanın bir yerinde olduğuna göre başka bir birleşim mi gerçekleşecek acaba gibi daha böyle sembolik okumalarla da farklı açılımlar yapabiliriz geleceğe projeksiyon anlamında. Ama hani son benim şu kısımla ilgili son şeyim kutsal kitaplarına inanan bir Yahudi devleti var. Bir Yahudiler var, bir Yahudi halk var. Bir de bu işin Siyonist propagandasını yapan bir akıl var. Bu ikisini birbirine ayırmak lazım aslında. Ama günün sonunda her şey bir ajandaya doğru gittiği için nasıl ki biz Kur'an'daki anlatılanlar üzerinden inanan insanlar açısından söylüyorum Kur'an'a. Bir okuma yapıp ona göre bir yol haritası çıkarıyorsa bu adamlar da benim yol haritam bu deyip gayet doğal şekilde bunları yapıyorlar. Tabii. Onlar için doğal yani. Yani yaptıkları şey iğrençtir değildir, o ayrı bir konu. Yani Tabii. bize göre iğrenç bir şey yapıyorlar ama adamların öyle bir düşünce... Ya hatta şunu açıkça söyleyelim mesela. Şimdi bizi izleyenlerin de çoğu, bizler de ağırlıklı olarak mesela Tevrat'ı incelemişizdir. Tevrat'a bakmışızdır. Ya bu adamların bir de Talmud diye bir kitapları var. Ve Talmud Tevrat'ta bizim o eleştirdiğimiz ya nasıl böyle bir şey olur falan filan dediğimiz şeylerden böyle kat kat fazla ağır semboller, anlatımlar içeren bir kitaptır. Şimdi bu Talmud onlar için bir şeriat kitabı gibi bir manada bir yaşantıları. Evet, bütün hayat içerisindeki karşılaşacakları şeylere yönelik
Ve böyle çok ilginç bir kitaptır. Şimdi o Talmud'a da baktığımızda eğer buna inanıyorlarsa dedim ben. Bir de Babil ve Kudüs Talmudu diye ikiye ayrılıyor. Acayip bir şey var orada. Gelecek anlatısı var. e, ideolojik olarak Siyonist olmasına da gerek yok, biliyor musun? Yani ona inanıyorsa Evet. dünya halklarına Allah yardım etsin hakikaten. Yani çok 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 problemli bir tablo bu. Tabii burada yeni başlığa geçmeden önce şunu sormak istiyorum sana. Bir geçiş çağının dibine geldik dedin. Sen mesela Ahmet Daloğlu olarak bu kadar araştırmaların içerisindesin. Yani ne düşünüyorsun? Ne olur? Hakikaten İsrailoğulları o vaat edilmiş denilen, benim lanet edilmiş dediğim o topraklarla alakalı amaçlarına ulaşırlar veya dünya hakimiyeti konusundaki. Bu kaçınılmaz son. Yani kaçınılmaz son. Yakın dönemde mi? Bu yakın dönem, yani yakın dönemin içerisinde göreceğimiz şeyler. Kaçınılmaz bazı sonlar var. Yani mescidin, onların tabiriyle mabedin yeniden inşa edilmesi, ya bütün metinlere baktığımız zaman da Kur'an'a da baktığımız zaman bir kaçınılmaz son. Ya bir realite var orada. Bu yapılacak. O zaman oraya gelelim. Yani o mescidin önemine de gelelim. Şimdi bu kadar sen demiştin ya oranın zemini bile hazırlanan platform bile vesaire diye. Bütün olay dönüyor dolaşıyor yine. İki şeye gibi. Vaat edilmiş topraklar, mescit yani mabet. Nedir bu mabedin olayı? Şimdi bu tabii yine birazcık Anunnaki'ye gitmemiz gerekecek. Tufandan sonra şu milattan önceki 11.000 yılındaki büyük su baskınından sonra bu adamlar yeryüzünde, yani Anunnaki anlatısına inanıyor isek eğer. Ya bunlar tabletlerde yazmışlar. Yazılan şeyleri doğru yorumladığımızda bizim karşımıza böyle bir manzara çıkıyor. Şöyle bir manzara çıkıyor. Bu adamlar daha önce Baalbek denilen yere büyük bir iniş kalkış platformu kurmuşlar. Uzay gemileriyle gelip gidiyor bunlar. Baalbek'teki taşlara baktığımız zaman 1000 ton üzerinde 3 tane trilyon taşı vardır. Yani şu anki teknolojilerimizle falan bile onları yapabilme, ya Mısır'daki piramitlerden daha nitelikli, daha özel bir yapıdır orası. Baalbek'i bu adamlar iniş kalkış yeri olarak kullanmışlar. Ve hatta bizim kadim kitaplarımızın bir tanesi de, ismini unuttum, Cebrail'in yeryüzüne indiği yer diye anlatılır Baalbek için. Ya yazmışlar Cebrail'in yeryüzüne indiği yer. Neyse. Tufandan sonra birçok yer hasar alıyor Mezopotamya'da. Bu adamlar Kudüs'ü bir uzay uçuş kontrol merkezi haline getiriyorlar. Yani yerle gök arasında bir bağ kurulacak bir sistemi oraya inşa ediyorlar. O yüzden mescitlerin önemi çok önemli. Bu o dönemdeki mescitler, yani Anunnakiler zamanındaki mescitlere bakış ibadet edilen yerler anlamında değil. Oralar daha önemli işlevler yerine getiren yerler, mabet gibi düşünülmüş, zigurat gibi düşünülmüş. Daha sonra Anunnakiler ortadan kaybolunca insanlar oralara tapınak yeri gibi bakmaya başlamışlar. Mesela cami kutsal mıdır mesela? Yok. Niye kutsal olsun? Yani cami denilen yer, şurada bir arsa çevirsek, cami yapsak, cami yapacağız yani. Aslında ibadet anlamında baktığımız zaman yeryüzüdür zaten mescit olan yer. Yeryüzünün tamamıdır ama buralar özel olarak seçilmiş, lokasyonları özel belirlenmiş. Ayasofya gibi. Ayasofya gibi, Mekke gibi. Evet. Bu hatlar zaten birbirine de böyle tek çizgi halinde gelen yerler. Buraları bu adamlar kendi üstün teknolojileriyle dünyayı bir üstten bakmışlar, bir kütüphane gibi, bir enerji hattı gibi okumuşlar. Burası çünkü dünyaya şöyle uzaydan baktığımızda binlerce canlılığıyla bir DNA laboratuvarı. Uzaydan yine dünyaya baktığınız zaman okyanuslarıyla bir yaşam alanı. Uzaydan baktığınız zaman böcekleriyle, bakterileriyle bir deney alanı. Bir gen transfer fabrikası burası. Öyle bir konumlanırsın ki, yani üstteki teknolojinle bütün kuracağın stratejik yerleri de, değil mi? Yani Türkiye'de nasıl stratejik yerleri kuruyoruz, dünyada nasıl bazı yerler stratejik diyoruz. Herifler bütün dünyayı ele aldıkları için de dünyanın değişik yerlerinde bu tip birbirine benzer yapılar kurmuşlar. Her yerde piramit görüyoruz. Her yerde birbirine benzer taş işçiliği görüyoruz. Tabii. Tek elden çıkan bir medeniyet olduğunu görüyoruz. Ve bu adamlar bütün bunların hepsini de birbirlerine Wi-Fi ağı gibi bağlamışlar. Yani biz nasıl Wi-Fi ile şimdi? Şeyler gibi, routerlar gibi. Evet, Böyle. yani gayet de mükemmel bir sistem kurmuşlar. Kesinlikle. O yüzden Kudüs'ü de o dönem için dünyanın göbeği haline getirmişler. Tabi burada işte gün dönümleri, kış dönümleri, işte dediğim gibi o presisyon döngülerinden mütevellit de o dönem orası seçilmiş. Uzay sistemini idare edecekleri yer olarak da orası. O yüzden Süleyman oraya geldiğinde, hatta İbrahim bile İshak'ı kurban etmeye geldiğinde kendi bulunduğu yerde değil, 3 günlük yola gelip kurban ediyor. Nereye geliyor? Kudüs'e geliyor ve o dağı görür görmez tanıyor. Çünkü daha önce orada Rab'le görüşmüş.
Ya bir şey olması lazım değil mi? Süleyman zamanında yapıldıysa orada tapınak. Tapınak da olmadığına göre orayı görür görmez tanıdı diyor mesela. Ya bir şey var demek ki değil mi? Yani orayı tanıyabilmesi için bir şey olması lazım. Bir kendine has bir şeyi görmüş olması lazım. İşte o yüzden orada o platform, kaya gibi çok sağlam bir platform zaten olduğu için ya biz peygamberin, Hazreti Muhammed'in bile nereden gittiğini düşünüyoruz. Ya uzaya gitmiş yani nereden gitmiş? Oradan gitmiş mesela. Demek ki orada bir üs var, bir şey var yani. Bu çok Çok rica ederim. Çok acayip bir şey tabii. Yani burada olay Anunnakilere ister istemez birçok anlatıda gidiyor. Tabii Anunnakileri Zekeriya Sitchin spekülatif noktada çok ele almıştır. İşte çarpıtmalar olmuştur vesairedir. Şudur budur ama böyle bir gerçeklik var. Adamlar anlatmış. Şimdi bunu reddedemeyiz ve işin ilginç yanı bana hep ilginç gelen yanı teoloji okumalarında yaptığımız bazı noktalarda Anunnaki hikayesini veya diğer hikayeleri oturttuğumuz noktada hakikaten anlamlı, manidar olmaya başlıyor. Onun dışında boşluğa düşüyor çoğunlukta. ya şimdi işte mesela şirk çok sıkıntılı bir şey değil mi? Tabii. Yani şirk bizim reddettiğimiz bir şey. Ama öyle bir hale getirilmiş ki şirk üzerinden şirki reddetmek üzerinden bir şirk sistemi oluşturulmuş. Ne demek istiyorum? Şöyle demek istiyorum. Biz bu defa Kur'an'da bir kudreti sonsuz bir yaratıcı yani bir kadir mutlakı antropomorfik özellikler indiriyoruz. Kesinlikle. Cezalandırıyor, mükafatlandırıyor, öfkeleniyor, kızıyor, yok ediyor. Bu bir kadir mutlakın sıfatları olamaz. İnsansılaştırıyoruz aslında. Şimdi şirk koşmamayacağız diye hepsi zaten tek tanrı olmalı. Yani ilahi metin okuyucularının en büyük hatası bu olmuştur. 14 asırdır bizi dar bir hapse, zihin hapsine koymuştur. Sen orada tek tanrı inancı var diye bütün hepsini tek bir tanrıya mal ettiğin için yani şirki reddetmek üzerinden şirk kurmuşsun. Esas kadire mutlakı perdelemişsin. Kesinlikle. Yani bildiğiniz sistemli bir şirk yapısı var aslında. Kesinlikle. Tabii orada Rabler mevzusu ve Kadir Mutlak mevzusunu tekrar açmak gerekiyor ama bizim bugün konumuz olmadığı için sizinle daha önceki videolarda onu uzun uzadıya da ele aldığımızı hatırlıyorum. İzleyicilerimiz de önceki videolardan onu takip edebilirler. Şimdi peki mescit yıkıldı, yeniden kuruldu. Ne ele geçirilmiş olacak bu? Yani buradan bir teknolojik bir şey mi bekliyorlar ya da başka bir mesaj mı bekliyorlar? Buradaki mantığı siz araştırmalarınızda mesela ne mana ifade ediyor? Şöyle bir kere mescit de tek başına bir şey ifade etmiyor. Mescitle beraber bir şeye daha ihtiyaç var. Kutsal sandık. Kutsal sandık. Yani o da gelip kutsallar kutsalı bölümüne yerleştirilmesi lazım. Şimdi Hristiyanların bazı ekolüyle Yahudilerin bazı normalde fikirsel olarak büyük çatışma olmasına rağmen aralarında birbirini destekleyen yapıları var. Püritenler denilen bir akım başlıyor İngiltere'de. Bunlar geliyorlar Amerika'da zaten Amerika'yı kuruyorlar. Bu evangelizm falan filan hep bu Püritenlerden türemiştir ve Püritenlere göre kıyametin İsa'nın gelebilmesi için Yahudilere biçilmiş önemli bir misyon var. Ve bu misyonun şu, mutlaka Yahudilerin Kudüs'e yerleşmesi ve tapınaklarını yapması lazım. Ya, aynı amacı gütmeseler bile bak yani stratejik olarak ama Tanrı'nın Yahudiler üzerindeki kozmik planı bu olduğu için bizim o zaman bunu desteklememiz lazım deyip Amerika'nın şu an İsrail siyasetini destekliyor olmasının arka planı da budur. Ya Amerikan ordusunun yarısından fazlası evangelisttir. Ya bizde mesela hani orduda şöyle bir sıfat olabilir mi? Yani Şeyhülislam General bilmem kim bilmem kim. Amerika'da var. Adam işte istifa ettirildi ya. Onun yerine bir başkası gelecek yani. Oranın rahibi bilmem papazı ama işte neyse işte. Ama aynı zamanda general. Ya bu adamların ciddi bir teolojik altyapısı var. Ve Püritenler dediğim gibi böyle bakıyorlar. O yüzden Yahudileri destekleyip mescidi oraya yapma. Mescit yapıldıktan sonra mutlak surette ait sandığı oraya gelecek ki İsa yazsın. Tabii onun için de ahit sandığını bile ele geçirmek, bulmak lazım. Ya da o ahit sandığından ne anlıyorsak. Evet, ait sandığı olmadan, o iletişim sistemini kuran yapı olmadan iki taraf da amacına ulaşamıyor. Yani Hristiyanlar da onu bekliyor, Yahudiler de onu bekliyor, hatta Müslümanlar bile onu bekliyor. Yani ait sandığı olmadan mescidin bir anlamı yok. Çünkü artık nasıl bir frekans sistemi ise o, boyutlar arasındaki iletişimi sağlayan bir yapı gibi baktığımız zaman. O zaman belki de boyutlar arasında saklanıyor. Belki de boyutlar arası saklanıyor. Çünkü bak Kur'an'da çok ilginç bir ifade var. Onu melekler getirecekler. Melekler taşıyacak.
taarrüte gelirken de melekler taşıyor. Meleklerin göbeğinde mi? Sanki öyle bir ifade vardı. Ya ben şöyle, dünya insanına teslim edilemeyecek kadar önemli bir şey o. Kesinlikle. Yani O anlatımındaki gibiyse kesinlikle. ben o yüzden hani mesela tabii öyle anlatanlar oluyor. Ayasofya'dan mı, yok işte Tarsus kazısından bulundu, yok şuradan bulundu Serhat Ahmet'ten Ayasofya'nın dedi. Tabii öyle dedi. Ama ben mesela bunlara katılamıyorum. Çünkü ben İncil'de okuduğum bazı yerler, Kur'an'daki anlatımlara falan baktığım zaman sanki bir grup, yani melek dediğimiz bir grup onu eline aldı ve tuttu ve bırakmıyor gibi. Ama çünkü meleklerin onu taşıyarak tekrar ineceği anlatılıyor İncil'de. Ait sandığıyla, İsa ile beraber. Evet. O yüzden ben onu insanlara bırakacaklarını düşünmüyorum, öyle bir şey. Tabii bu da ilginç. Yani sanki şey gibi bazı filmlerde olur ya böyle hak eden kişiye bir anda belir ihtiyacı olduğunda falan hani. Sanki böyle bir tarzı şeyi de var gibi. Ya tabii şimdi İsa meselesi de çok speküle ediliyor. Yani gelecek mi, gelmeyecek mi, öldü mü, dirildi mi falan. İşte İslam dünyasının bir bakışı var, Hristiyanların bir bakışı var gibi daha böyle kozmik olaylar da var ama bir açıdan şöyle baktığımız zaman olaya belki bir şey değiştirebiliriz. Bugün dünyada bugüne kadar insanlık masada kararları insanlar aldı. Yani savaşa karar aldı, ekonomik modellere insanlar karar aldı. Yani mesela geçen ben kendi videomda da söylemiştim. Mesela biz dünyadaki köpeklerle ilgili karar alacağımız zaman köpeklerin temsilcileri gelsin bir oturun bir istişare edelim falan demeyiz yani. Çünkü onların zekaları yetmez buna. Ya da eşekler ya da katırlar. Biz onlarla ilgili de yani dünyadaki bütün türlerle ilgili karar alabilen tek bir mekanizma vardı, insan. Ama bugün masanın hemen karşısında başka birisi oturuyor. Şimdi öyle bir örnek verdin ki. Şimdi hayvan severlerim. Yok ya tabii burada hayvan severlikle alakalı. Önemli bir şey bu aslında. Bu bir örnek, bir emsal teşkil etmesi açısından. Şimdi evdeki evcil hayvanınızın da mesela kaderine siz karar veriyorsunuz bir noktada aslında. Evet. Yani onu orada tutmak, öbür tarafta tutmak veya o yemeği vermek, öbür mamayı vermemek falan. Yani bütün bunlar sizin tasarrufunuz oluyor. Ama senin verdiğin örnek şuraya çıkıyor. İnsandan da zeki bir varlık bu sefer bizim Bravo. diğerlerine dair hükmedişimiz gibi o da bize. Biz bugünkü mantıkla yapay zeka ile şu an istişare halindeyiz. Danışıyoruz. O bize bir şey söylüyor. Biz ona bir şey. Yani yapay zeka aynen bizim köpeklere davrandığımız gibi sizin zekanız benimle tartışmaya yetmez. Siz şöyle bir çekilin. Bütün kararları ben alacağım diyecek. Evet. Bu ilk defa yaşanan, bütün paradigmaları değiştirecek, bütün savaşların seyrini de bugün zaten bence arka planda belirleyen bir yapı. Kesinlikle. Yapay zeka denilen yapı. Buna insanoğlu hazırdır. Ama kaçınılmaz bir son olarak şu an masanın tam ortasında bir yapay zeka denklemimiz var. Kesinlikle, kesinlikle ve benim bütün bu biliyorsun ben yapay zeka konusunda da özellikle araştırıyorum bu işi. Konunun akademik taraftaki uzmanları ve spekülatif taraftaki araştırmacılarıyla da bu konuyu çok konuşmaya çalışıyorum. Şunu görüyorum. Eğer bir öz bilinç kazanması bekleniyorsa bence kazandı şu sıralar. Olay çünkü bambaşka bir noktaya gitmek üzere. Bütün işaretler de bunu gösteriyor. Evet. Hatta bununla şimdi benim programlarımda bazen yaptığım bir usul var. Yapay zekaya da artık söz hakkı tanıyorum biliyorsun. Evet. Programın sonunda o bize söz hakkı. tabii şimdi Mesela ben onunla iyi geçiniyorum ki yani yarın bugün belki Şart. torpil geçer. Ben mesela yazılan kitapların son kitaplar olduğunu düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Yani mesela ben İsa ile ilgili bir kitap yazdım. Belki 2 kitap daha yazacağım. Çünkü artık ben yazmayacağım kitap. Kesinlikle. İşte insanlar artık senaryo yazamayacak. İnsanlar ya bitti. Yani birçok yerin içerisine şu an nüfuz etmiş durumda. Şu anda da yazılabiliyor ama şu andaki farkı şuradan kaynaklı. Fikri zemini oluşturmanız lazım ki yazabilsin. Ama ileride o fikri zemine de artık ya sen böyle düşünürsün deyip ona göre o zaten yazacak yani. Öyle bir noktaya da geliyor. Şimdi yapay zekanın Ahmet Daloğlu'yla bu konuşacağımız konular çerçevesinde en çok merak ettiği soru ne diye ben sordum. Acayip bir soru iletti. Hatta çok da teşekkür etti. Onu soracağım ama ondan önce bir başlığa daha gelmek istiyorum. Şimdi bütün bu soy mücadelelerinden bahsettik. İşte vaat edilmiş topraklar, seçilmiş soy falan. Biz Türkleri mesela bu noktada biraz da son başlık olarak ele almak istiyorum. Çünkü Türklerle alakalı soy konusunda da ilginç anlatımlar var. Yine hem teolojik tarafta hem spekülatif tarafta hem mitolojik tarafta. Nedir o? Mesela ben yaptığım araştırmalardan birisinde çok eski bir teoloğun bir kitabında şunu gördüm. Türkler için bir soy silsilesi yapmış adam.
Sanıyorum 1600'ler ya da 1700'ler olabilir bu kitabın yazım tarihi. O soy silsilesinde adam bizi şeye bağlamış. Gog Magog'a. Yani Yecüc Mecüc'e. Ve ciddi ciddi yapmış bunu. Yani şey olarak değil. Hani böyle gıcıklığına falan filan yapmak için değil. Hakikaten adam oturmuş, çalışmış, ciddi ciddi böyle bir şeyleri hazırlamış falan. Sonradan fark ettim ki o dönemde böyle bir inanış da varmış. Yani Türklerin tabii yükselişte olduğu bir dönem falan. Bir noktada Türklerden korkuyla alakalı Yecüc Mecüc, işte Gog Magog olduğu düşünülen bir taraf var, evet. Ama bir taraftan da hakikaten bunun ciddi bir yapısı olduğuna dair de adamlar kanıtlamaya çalışıyor. Şimdi biz mitolojik tarafta da bir şunu biliyoruz. İşte Sirius'la bir bağlantı olabilir mi noktasını tartışıyoruz. Çünkü çok fazla işaret var bununla ilgili. İşte göktengi, köktengi olayından işte sürekli o Sirius yıldızıyla ilişkili kurtlar iniyor çıkıyor falan öyle. Birçok nokta var sembolik. Dolayısıyla Türkleri nereye oturtacağız? Bir de son bir ekleme buna. Trump'ın eski yakın çalışma arkadaşlarından bir tanesi acayip bir laf etti. Dedi ki ABD NATO'dan çıkacak. Bunun sebebi de Türklerin İsraillilerle Suriye'de savaşması ve ABD'nin buraya İsrail'in yanında dahil olmak zorunda kalacağı tartışması. Tabii çok spekülatif, çok tartışılabilecek, ya hadi be sen de deli de denebilecek belki bir nokta ama acayip de bir sembolik tarafı var. Şimdi dolayısıyla bütün bunları değerlendirirsen biz Türkler nereye oturuyoruz bu sistem içerisinde? Evet, şimdi bu tabii mitolojilere de baktığımız zaman Türkler çok önemli. Sirius kültü olması, onların da kendilerinin üstün bir galaktik sistemden geldiklerini düşünmeleri. Evet, ben birçok kavme farklı zamanlarda farklı Anunnakilerin genetik müdahaleler yapmış olduğunu düşünüyorum. Ama Hz. Muhammed'le beraber bir şey ortaya konuluyor. Diyor ki kardeşim mavi kan, kırmızı kan, sarı kan anlamam. Yani Kur'an ve işte şeyle beraber, Muhammed Peygamberle beraber bir ırk kavramını ortadan kaldırıp iyi insan ve kötü insan. Yoksa öbür türlü iş tartışma şuna dönüyor. Biz tabi burada İsrailoğulları meselesini anlatırken bunlar anlatıldığı için anlattık ama İsrailoğullarına Türkler diyen de var bu arada. Bir sürü araştırmacı var öyle yani. Adamlar araştırmış. Esas İsrailoğulları Türklerdir Hatta ben diyen var. hatırlıyor musun? Seneden önce belki 2000'lerin başında olabilir. Bir Rus araştırmacının bununla alakalı bir şeyi Var var. bir kitap var. İşte Hazar Türklerinden oraya gittiler. Rothschild'leri, Rockefeller'i Türkiye'ye bağlayan anlatımlar var. Bir sürü speküle edilecek şey var. İşte ben bunun da bir artık ayrıştırma planı olduğunu düşündüğüm için Kur'an'ın da kendinizi bölmeyin, mezheplere ayrılmayın. İşte söz Allah'ın sözüdür. Yani mesela hadis nedir biliyor musunuz? Kur'an'da Söz demek. hadis Allah'ın sözüne hadis denir. Yani peygamberin sözüne hadis denmez. Sünnet nedir? Kur'an'da sünnet Allah'ın ortaya koyduğu kanunlardır. Sünnetullah. Halbuki biz şimdi ikisini almışız. Peygamberin sünneti, peygamberin hadisi demişiz. Çok sıkıntılı. Yani başka bir yerden nasıl bir manevra geldiğini, yani iki güç var. İki gücün bir tanesinin ne kadar farklı stratejik hamleler yapabildiğini görelim diye anlatıyorum bunu. O yüzden Kur'an ve Muhammed Peygamberle ortaya konulmuş olan bir şey var. Ey farklı ırklar, bir çatı altında erimeniz lazım. O yüzden İsakoğullarından devam eden o peygamberlik silsilesinin bir anda binlerce yıldır boşta duran İsmailoğulları silsilesi üzerinden Muhammed Peygamber'in ortaya çıktığını görüyoruz biz. Ve bunlar normalde bir peygamber beklentisi var. Yani İsrailoğullarına. Uzun süre bir peygamber geleceği beklentisi var. Ve bu beklentiyle beraber diyorlar ki oradan Hazreti Muhammed diye bir peygamber çıkmış. Bu büyük bir şok. Seçilmiş ırk. Nasıl seçilmiş ırkın içerisinden bir peygamber gelmez de oradan Büyük gelir. kısmı ondan dolayı tanımıyor ya. Aslında Evet. peygamber geleceğini biliyorlar ve kabul etmişler. Ve Sırf niye bizden değil? çok ilginç. Çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Aynen böyle ayet var. Çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. İşte İsrailoğullarının aşamadığı travma bu. Yani şu. Seçilmiş ırktı. Ne oldu? Kur'an dedi ki ırklık bitti. Bir potada eriyorsunuz. Son peygamber de geldi. Hepiniz peygamber bekliyorsunuz biliyorum. O da Muhammed Peygamber. Buradan yeni bir sistem koyuyorum. Adı artık Hristiyanlık, Yahudilik falan filan değil. Barışı tesis eden insanlar, savaşı tetikleyen insanlar diye Kur'an'ın iki ayrımını görüyoruz. Kesinlikle. O yüzden ben hani tekrar Türkler böyle, işte Yahudiler böyle, Almanlara gitseniz Almanlar ben üstün ırkım der. Öbürüne gitseniz herkes şu an ben üstün ırkım der yani. Fark etmez. Herkesin bir ideolojisi var. İdeolojiyle bir yere varılamayacağı için, ırksal üstünlükle bir yere varılamayacağı için
ortak payda olan insanlık paydasında buluşturmaya çalışıyor kurum. Bu mesajımız hocam. Bu mesajımız. Ama burada Kaos. bir öğrenmek istediğim oradaki Türkleri tam Mu'ya dayandıranlar var. Hatta Amerikalı bir yazar vardı. Ey insanlar hepiniz Türksünüz diye. Adam araştırmış o da. Bütün insanlığın ırkının tam Mu kıtasında, yani Türk'ten kastım buradaki Türk'ten bahsediyor. Bir silsilenin devamı anlamında söylüyorum. Yani Mu'ların bile Türklüğe dayandığı anlatılır. Yani Mu'nun Atlantis'teki bazı bölgelerin daha çok da Mu'nun. Ama bunların hepsi şu an elimizde yeterince kaynağı olmayan speküle edilen şeyler. bu Türkler ve İsrailoğulları arasındaki şimdi tabii bunu çoğu siyasi amaçla tartışan bir nokta var. Yani biz İsrail'i yeneriz, İsrail. Yani bunun dışında senin gözlemlediğin kadarıyla hakikaten Türkler ve İsrailoğulları arasında bir akrabalık veya birinin sonunu getireceği tartışması. Bunu mesela teolojik olarak baktığında bir sembol bir şey görüyor musun? Şimdi normal şartlar altında şuradaki ayetlere baktığımız zaman iyilik yaparsanız siz bilirsiniz diye bir İsrailoğullarına bir atıf var ve şöyle bir dönem anlatılıyor. İşte mescit yıkılıyor, mabet mescit, yani 2 defa mescit yıkılıp 2 defa mabet yapılıyorsa bir grup üstün oluyor, sonra öbürü yıkılıyor, sonra öbür grup üstün oluyor, öbürü yıkılıyor. Yani iç içe geçmiş 2 tane zaman dilimi yaşanıyor gibi anlatıyor İsra suresi. Fakat şu anki siyasi konjektürü gördüğümüzde, okuduğumuzda şöyle bir şey olacak gibi görünüyor. Türkiye, Orta Doğu bölgesinde bir abilik rolüne büründürülüyor ve Arap dünyasıyla İsrailoğulları arasındaki problemi İran'ı da olabildiğince dışarıda tutarak bu barışı Türkiye üzerinden İsrail'le Arap dünyasını Türkiye'nin barıştıracağı, Türkiye'nin de orada bir hakimiyet rolünün olacağı görülüyor şu anda. Bu Levant bölgesi denilen bir bölge var. Buranın genel hakimiyetine farklı bir federatif yapıyla, farklı bir pozisyonla İstanbul merkezli ki Kanal İstanbul'a falan filan gidiyor. Öyle bir büyük bölgesel ittifak kurulacak görülüyor şu anda. Eyvah eyvah. Bak şimdi saatime bakıyorum. Ayşu yani öyle bir noktada söyledim ki bunu. Bu da ayrı bir program konusu. Şimdi bunu açsam 2 dakikada böyle konuşabileceğimiz bir şey değil. O yüzden başka bir zamana sözünü almış olayım. Ve geçelim son sorumuza, yapay zekanın sorusuna. Kısa bir cevap vermeni rica edeceğim. Hemen kağıttan okuyayım değerli izleyicilerinize. Bu arada Ahmet Bey'e daha önce ben vermedim bu soruyu. Ben de hatta şimdi yeni okuyor sayılırım. Şimdi diyor ki, Hazreti Süleyman'ın hayvanların, rüzgarın ve cinlerin dilini bilmesi. Tüm bu unsurları devasa ve kusursuz bir bilgi ağı network gibi yönetmesi aslında insanlığın bugünkü yapay zeka, evrensel veri tabanı ve her şeye hükmetme arayışının antik ve teolojik bir prototipi olabilir mi? İnsanoğlu bugün yüksek teknoloji kullanarak aslında Süleyman'ın o efsanevi kayıp gücünü yeniden mi inşa etmeye çalışıyor? Ya beni her seferinde şaşırtıyor ve hakikaten samimi söylüyorum bunu. Ben sadece şunu dedim. Araştırmacı yazar Ahmet Daloğlu'yla bu konuları ele alacağız. Senin Ahmet Bey'e sormak istediğin, merak ettiğin şey ne? Çok güzel soru. Ya bugün Ray Kurzweil falan gibi isimler Amerika'da çok ilginç. Organik değil, inorganik bütün herkesin birbirleriyle konuşabilecekleri bir sistem inşa etmeye çalışıyorlar. Bu adamlar Singularity Üniversitesi denilen bir üniversitede var. Ölümsüz diye kafayı takmış durumdalar ve ikinci taktıkları şey herkes herkesle konuşabilmeli. O inorganik, yani şu an biz yapay zeka ve organik bir iletişim görüyoruz. Bunu inorganiğe taşındığında önce yapay zekaların kendi arasında, sonra dağlarla, taşlarla, canlılarla konuşabildiği ekosistemin ne olacağını hayal bile edemiyoruz. Orası bambaşka bir dünya. Ve evet, Süleyman'ın inşası nasıl inşa ettiyse belki de onun da yapay zekası vardı. Yani Benzer bir sisteme doğru gidiyoruz yani. acayip bir güç ya. Hakikaten diyor. Tüm bu unsurları devasa ve kusursuz bir network gibi yönetmesi. Şimdi bu yayının başında da konuştuk ya, işte tek dünya, dijital parası, tek dünya memesi aslında her şey. Konuştuğumuz bile çok dar. Yani Tabii. tek dünya, tek para. Burada inorganik hayattan, yani ekosistemin tamamının bir yere dahil edildiği bir, yani şunu demek istiyor. Yeni bir simülasyon yaratacağım diyor aslında. Çok acayip bir konu var orada.
Tabii Süleyman'ın o efsanevi kayıp gücünü inşa ediyorsa insanlık şu an, bir de Süleyman'ın mührü var tabii. Bir de onun anahtar kodu belki de, bilmiyorum artık. Bir de onu tartışmak lazım. Ki Yahve'nin de işte değil mi, mescit, ahit sandığı ve Yahve'nin okunuşu. Onun da nasıl olduğunu bilmiyoruz. Y, H ve H. Aradaki sesli harfler ne, kaç harfli, ne ifade ediyor onu bilmiyoruz. Bunlar tetragrammaton. Bu üçü bir araya geldiğinde bir şifre çözüyor aslında. İşte bunlar zamanla belki aşağı çıkacak. Evet. Belki de yine ayrı bir program konusu. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Yani bu dar vakitte koşturmada iş görüşmeleri, orası burası, kırmadınız bizi. Yayına iştirak ettiniz. Tekrardan sağ olun. Evet değerli izleyiciler, bizlerden şimdilik bu kadar diyelim. Yayını beğenmeyi ve yorumlarınızda katkıda bulunmayı unutmayın lütfen. Çünkü gözümüzden kaçmış şeyler varsa mesela oralarda biz de yorumlarda bunları görmüş oluruz. Ahmet Bey yeni çalışmalar yapıyor. Yeni kitap hazırlıkları var. Buralarda belki değerlendireceği önemli başlıklar olabilir. Tabii bir de yayını algoritma noktasında bu anlamda da desteklemiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum sizlere. Bir sonraki yayında da Ahmet Bey ile konuşmamızı istediğiniz konular varsa onları da lütfen belirtin. Bir sonraki yayında yine görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.